Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün kronik prostatitten bahsedeceğiz. Kronik prostatit, ürolojinin kanayan bir yarası diyebiliriz. Çünkü özellikle bakteriyel olmayan kronik prostatit için söylüyorum bunu. Ne tam olarak sebebi belli, ne tam olarak bir tedavi protokolü var. Bir konsensus, bir karar birliği yok ne yazık ki. Özellikle bakteriyel olmayan kronik prostatit de bizim elimizi güçlendirecek, bizi tanıya götürecek herhangi bir laboratuvar testi ya da herhangi bir görüntüleme testi de yok. Yani biz hastaya tomografi, MR çektiğimiz zaman, kan tahlili, idrar tahlili yaptığımız zaman bunların hepsi normal çıkıyor hastalarda. Burada hastayı nasıl değerlendiriyorsun? Hastanın şikayetlerin derecesiyle, günlük hayatının ne kadar sıkıntıya soktuğuyla değerlendirebiliyorsun. Şimdi kronik prostatitte ağrı ön planda. Zaten bu yüzden bu hastalığın ismi de artık değiştirildi. Dediler ki artık kronik pelvik ağrı sendromu ismini koyalım. Yani özellikle sendrom, çünkü sebebi belli değil, yani tam bir sebebi belli değil. Alt karında, göbek altından makata kadar olan bir bölgede ağrıdan şikayetle geliyor hasta bize. Bununla beraber işeme şikayetleriyle ilgili bozukluklar da oluyor. İdrar yaparken zorlanma, yanma hissi, yetiştirememe hissi, bitmemiş hissi gibi şikayetler eşlik ediyor. Aynı zamanda cinsel fonksiyon bozuklukları, cinsel isteksizlik ve sertleşme bozukluğuyla ilgili şikayetleri de oluyor. Yani üçlü kombine bir hastalık bu. 30 ila 50 yaşındaki erkekler arasında prostatla ilgili en sık görülen hastalıklardan bir tanesi. Kimi zaman hastanın hayatını mahvediyor, kimi zaman da hafif şikayetlerle devam edebiliyor. Hastaların şikayetleri kimi zaman alevleniyor, kimi zaman da hafifliyor diyebiliriz. Kronik prostatitte tedavi olarak ne yapılıyor peki? Geçmişte antibiyotik, ağrı kesici ve prostat masajları yoğun bir şekilde yapılıyordu. İlerleyen dönemde prostat ilaçları, büyümesinde kullanılan alfa bloker dediğimiz ilaçlar kullanılmaya başlandı. Bitkisel ilaçlar, özellikle kabak çekirdeği, likopen, salpamento ve ısırgan otu ekstrakları çok işe yaradığı tespit edildi. Bunlar da kullanılmaya başlandı. Bunlar temel tedaviler oluşturuyor. Peki bunun dışında ekstrem tedaviler de yapılıyor. Ne yapılıyor mesela? Ozon terapisi yapılabiliyor. Prostata iğne enjeksiyonları yapılabiliyor. Prostata botoks enjeksiyonları yapılabiliyor. Son 10 senede de şok dalgası tedavisi artık kronik prostatitte iyice yerleşmeye başlandı. Kronik prostatitte şok dalga tedavisinde hastalar ciddi iyi cevaplar alıyor. Yapılan bir sürü çalışma var bununla ilgili. Meta-analizleri de yapılmaya başlandı. Gerçekten yüz güldürücü sonuçlar alınıyor. Şok dalgası tedavisinde hala bir konsensus yok. Ne kadar yapmak lazım, ne kadar güçte yapmak lazım, haftada kaç seans yapmak lazım. Hala bununla ilgili bir konsensus yok tabi. Şok dalgası ne? Bundan da kısaca bahsedelim. Şok dalgası üreten bir elcik, bir cihazla vücuda temas ettirerek şok dalgalarını vücuda iletiyoruz. Şok dalgası temas ettiği, gittiği bölgede hücrelerin yenilenmesine, yeni kan damarları oluşmasını ve o bölgenin daha da kanlanmasını sağlıyor. Belli bir süre sonra orada özellikle kronik prostatit hastalarında ağrı ile ilgili şikayetlerin azalmasına neden oluyor. Aynı zamanda hastalarda yapılan çalışmalarda gösterilmiş ki sertleşme bozukluğu ilgili de şikayetlerin düzeldiği tespit edilmiş. Yani bir taşla iki kuş vurabiliyorsunuz şok dalgası tedavisinde. Ama hastalar her zaman birbirinden farklı oluyor. Kimi hastada işemeyle ilgili şikayetler fazla olurken kimi hastada cinsel fonksiyonlarla ilgili şikayetler fazla olabiliyor. Buna göre de hastaya verdiğimiz tedaviyi biraz daha farklılaştırabiliyorsun. Peki ben nasıl tedavi uyguluyorum? Benim uyguladığım tedavide öncelikle hastanın yaşam tarzını didik etmek gerekiyor. Günlük yiyecek, içecek alışkanlıklarına, günlük hasta sedanter mi yaşıyor, hareketli mi yaşıyor, hastanın acaba mikrobesin seviyeleri nasıl, B12'si, folik asidi, çinkosu, D vitamini, bunların hepsinin optimal seviyeye çekilmesi gerekiyor bir kere mutlaka. Pelvis bölgesinin kanlandırılması gerekiyor. Gerekirse Kegel egzersizleri ya da diğer egzersiz hareketleri mutlaka öneriyoruz hastada. Hastalarda özellikle eğer testosteron seviyesi düşükse mutlaka hormon tedavisi yapıyorum. Çünkü testosteron tedavisiyle birçok kronik prostatit hastasının iyileştiği de gösterilmiş. Benim için çok önemli testosteron tedavisi kronik prostatitte. Eğer buna mani olan bir neden yoksa. Çünkü o bölgenin kanlanmasını arttırıyor ve hastaların birçok şikayetini ortadan kaldırıyor. Bu kesin bilgi. Bazı hastalarda botoks enjeksiyon, ozon terapisi ya da prostata iğne enjeksiyonları yapmak zorunda kaldığımız hastalar oluyor. Bunlar çok dirençli hastalar. Bununla beraber şok dalgası tedavisi de artık kronik prostatitte tedaviye eklenmiş durumda. Tabi bazen kronik prostatitte hastaya ne yaparsanız yapın cevap alamayabiliyorsunuz. Bunların bir kısmında, bu hastaların bir kısmında psikolojik problemler de olabiliyor. Çünkü hasta yıllardan beri kronik prostatit hastalığıyla beraber yaşıyor.
artık kimliğinin bir parçası olmuş gibi ve bu hastalık kişide ruhsal bir harabiyet yaratmış. Belki ondan ayrılmak istemiyor gibi bir durumda olabiliyor hastada. Hastaya bir belki savunma mekanizması oluşturuyor. Bu tür durumda mutlaka ve mutlaka hastaya bir psikiyatrik destek, bir psikiyatrik medikal bir tedavi planlıyorum. Bir doktor görüşmesi ayarlıyorum. Yani sonuç olarak baktığınızda kronik prostatit hastalarının yaklaşık %95'i verilen tedavilerden fayda görüyor. Geriye %3 ila 5 civarında bir hasta kalıyor. Artık o hastalar hiç kolay kolay tedavilerden fayda görmüyor. Genel olarak bu şekilde kronik prostatit. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.